Herkese merhaba. Bugün oldukça karmaşık bir konuya pulmoner hipertansiyona dalıyoruz. Nedir bu? Nasıl ortaya çıkar? Gelin birlikte adım adım inceleyelim. Peki, yol haritamızda neler var? Önce, vücudumuzdaki iki farklı dolaşım sisteminin hikayesine bakacağız. Sonra, bu sistemlerden birinde basınç yükselince ne olduğuna, yani pulmoner hipertansiyonun aslında tek bir hastalık değil, 5 farklı yüzü olduğuna değineceğiz. Ardından teşhis yolculuğunu ve son olarak da sorunu nasıl hedeflediğimizi konuşacağız. Şimdi bir şeyin neden bozulduğunu anlamanın en iyi yolu önce onun normalde nasıl çalıştığını bilmektir, değil mi? İşte tam da bu yüzden vücudumuzdaki birbirinden tamamen farklı iki kan dolaşım sistemini anlamakla başlayacağız. Bakın, aradaki fark gerçekten inanılmaz. Vücudumuzda adeta iki ayrı dünya var. Bir yanda bütün vücuda kan pompalayan, yüksek basınçlı adeta bir otoban gibi çalışan sistemik dolaşım, diğer yandaysa sadece akciğerlere giden çok daha narin, düşük basınçlı bir köy yolu gibi düşünebileceğimiz pulmoner dolaşım. Hatta o kadar farklılar ki düşük oksijene verdikleri tepki bile taban tabana zıt. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Kalbimizin sağ tarafı o bahsettiğimiz düşük basınçlı, narin sistem için yaratılmış. Yani yüksek bir dirence karşı kan pompalamak gibi bir görevi yok. Yapısı buna uygun değil. Üçlü sol taraf gibi kaslı değil. Ve işler sarpa sardığında bu sasarın farkı her şeyi değiştiriyor. Peki o köy yolu dediğimiz narin sistemde bir anda otoban trafiği gibi bir basınç oluşursa ne olur? İşte şimdi pulmoner hipertansiyon tam olarak ne demek ona bakacağız. En basit haliyle pulmoner hipertansiyon, bildiğimiz yüksek tansiyonun sadece akciğer damarlarında görülen hali. Yani kan basıncı özellikle akciğer atar damarlarında anormal derecede yükseliyor. Bu da ne demek? Kalbin o narin sağ tarafı birdenbire inanılmaz bir dirence karşı çalışmak zorunda kalıyor. Peki bu yüksek basıncın bir sınırı var mı? Evet var. İşte bu gördüğünüz 25 milimetre civa kritik eşik. Sağ kalp kateterizasyonu dediğimiz özel bir yöntemle ölçülen ortalama akciğer atar damarı basıncı bu sayının üzerine çıktığı anda biz buna resmen pulmoner hipertansiyon diyoruz. Burada anlaşılması gereken en önemli şeylerden biri şu. Pulmoner hipertansiyon aslında tek bir hastalık değil. Daha çok altında çok farklı nedenler yatan 5 ayrı durumu kapsayan bir şemsiye terim gibi. Yani PH dediğimizde aslında 5 farklı hikayeden birini anlatıyor olabiliriz. İşte o 5 farklı yüz burada. Pulmoner arteriyel hipertansiyondan, sol kalp hastalığına, akciğer hastalıklarından, kan pıhtılarına kadar. Ve bir hastanın bu gruplardan hangisinde olduğunu bilmek o kadar önemli ki. Çünkü her birinin tedavisi bambaşka. Birinci gruba verdiğiniz ilaç, ikinci grupta hiçbir işe yaramayabilir. Hatta durumu daha da kötüleşebilir. Özellikle şu birinci gruba yani PAH'a biraz daha yakından bakalım. Burada adeta felaketler zinciri yaşanıyor. Önce damarlar gereksiz yere kasılıp daralıyor. Sonra bu duruma tepki olarak damar duvarları kalınlaşıp sertleşiyor. Ve son darbe olarak bu daralmış ve sertleşmiş damarların içinde küçük pıhtılar oluşmaya başlıyor. Bu üçlü bir araya gelince damarlar iyice tıkanıyor ve basınç kontrolden çıkıyor. Peki bu kadar karmaşık bir durumu doktorlar nasıl teşhis ediyor? Aslında bu süreç küçük ipuçlarından yola çıkıp büyük resmi ortaya çıkaran bir dedektiflik hikayesine benziyor. Ve o dedektiflik hikayesindeki ilk ipucu genellikle çok masum görünen bir şeydir. Eforla gelen ve bir türlü açıklanamayan nefes darlığı. Hani 2 merdiven çıktım ama sanki maraton koştum dedirten türden. İşte bu durum genellikle doktorları şüphelendiren ilk zil oluyor. Bu şüpheyle başlayan süreç adeta bir huni gibi işliyor. Önce EKG ve akciğer filmi gibi daha genel testlerle ilk işaretler aranıyor. Sonra en önemli tarama testi olan ekokardiyogram ile akciğer damarlarındaki basınç tahmin ediliyor. Ama kesin tanı için altın standart bir yöntem var. Sağ kalp kateterizasyonu. Bu işlemle basınç doğrudan ölçülüyor ve artık hiçbir şüpheye yer kalmıyor. Peki, teşhis kesinleşti. Hasta hangi grupta belli oldu. Sırada ne var? Artık hedefi tam 12'den vurma zamanı. Çünkü tedavi tamamen altta yatan nedene göre şekilleniyor. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. PH tedavisinde herkese aynı gömlek diye bir şey yok. Neden? Çünkü sorunlar farklı. Mesela grup 2'de asıl problem kalbin sol tarafındayken, grup 4'te sorun akciğerdeki eski pıhtılardır. Dolayısıyla birinde kalbi tedavi etmeniz gerekirken, diğerinde ameliyatla o pıhtıları temizlemeniz gerekebilir. Grup 1'de ise bambaşka, hedefe yönelik ilaçlar kullanırsınız. Özellikle grup 1 hastaları için tıp inanılmaz bir noktaya geldi. Artık hastalığın moleküler düzeyde nasıl işlediğini biliyoruz ve tam da o mekanizmaları hedef alan ilaçlarımız var.
Vücutta damarları kasan yolu kesen ilaçlar, damarları gevşeten yolu destekleyen ilaçlar ve hem damarları genişletip hem de pıhtılaşmayı önleyen yolu taklit eden ilaçlar. Bunlar adeta akıllı füzeler gibi doğrudan sorunun kaynağına gidiyor. Peki tedavi işe yarıyor mu? Doktorlar bunu nasıl anlıyor? Aslında hastanın durumunu bir nevi karne gibi değerlendiriyorlar. Hastanın günlük hayatındaki hareket kabiliyeti nasıl? 6 dakikada ne kadar yürüyebiliyor? Sağ kalp yetmezliği belirtileri var mı? Kalbinin etrafında sıvı birikmiş mi? Bu göstergeler tedavinin başarısı ve geleceğe dair bir öngörü sunuyor. Sonuç olarak pulmoner hipertansiyon bize çok önemli bir ders veriyor. Bazen karmaşık görünen bir sorunun çözümü, onu tek bir büyük problem olarak görmek yerine onu oluşturan küçük ve farklı parçaları anlamakta yatıyor. Bu sayede çok daha etkili ve kişiye özel tedaviler geliştirebiliyoruz. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Tıpta tek bir hastalık olarak bildiğimiz başka hangi durumlar aslında altında birçok farklı hikaye barındırıyor olabilir?